İkinci bölüm çok fazla gecikti. Nefsi savunmaya da gerek yok. Önceden de bitirebilirdim ama çok fazla projelerle uğraşmaktan bu vakte kadar sarktı. Eğer çok bekleyen var ise özürlerimi ileterek başlamak isterim. Önceki bölümü izlemeyenler için de yukarıdaki karta linkini koyuyorum. Küçük Prens kuyumuzdan sonra Furkan'ın kuyusunu açmaya gidiyoruz. Bu kuyumuzun ismi günümüzde daha da anlam kazandı. Nitekim kuyunun ismini Rachel Corrie koymuştuk. Rachel Corrie, Gazze şeridindeki zorlu koşullarda insan hakları savunuculuğu yaparken hayatını kaybetti. Genç bir Amerikalı öğrenci olarak gösterdiği cesaret ve fedakarlıkla sadece bölgedeki insanlara değil, tüm dünyaya ilham verdi. Rachel, devasa bir gücün karşısında durarak barışın ve adaletin sesi oldu. O, kumların ve molozların arasında gömülen çocukların arasında yer aldı. Biz de bu kuyuyla Rachel Corrie'nin anısını yaşatmak istedik. Çünkü suyun yaşama umut olduğu gibi umarız Rachel'in fedakarlığı da insanlığa umut olur. İnsan olmak bizimle hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünen talihsiz olaylara üzülmektir. Saint-Exupéry. Geçmişin vebali ağır, taşımaz gövdem beni. Artık söylenmeli, ne varsa söylenmeli. Bir yardım gelirse de eminim gökten gelir. Çünkü biz bir türlü insanlığı öğrenmedik. Diliyorum Tanrı'dan muhtaçlara, çaresiz, yuvasız, aç susuz çocuklar. İnşallah bu kuyu burada 10 yıl, minimum 10 yıl boyunca buradaki insanlara Ortalama 500 ile 1000 arası. aynen Gelen giden diğer köylerden. 500 ile 1000 arası insana, az önceki hayvanlara, işte burada görülen bütün çocuklar bu kuyudan su içiyor. Çocuklar şimdi burada buğday hazırlıyorlar. Bunu yapacaklar önce. Ama küçük kızlar ya. 5-6 yaşındalar değil mi? Ama Niye çalışmıyoruz? Hep kızları çalıştırıyorsunuz. He? Siz de çalışın. Bak şöyle sen geleceğim buraya. Küçük kız gelecek buraya. Sırayla. aynen. Kürdan. Bekle bir dur, düzeni bozacağız şimdi, dur. Al bunu. Erkekler çalışsın. Gel. Sen niye çalışmıyorsun? Hep kızları çalıştırıyorsunuz ya. Ayıp. Ha, çalışın. Ha? Okoroko. Ha, okoroko. Kuyularımızı açtıktan sonra çattaki 6. günümüzde Musa abi bizleri kardeşinin düğününe davet ediyor. Zaten bu da benim en çok istediğim şeydi. Yerel insanların evlerine girip onların özel etkinliklerine katılmak. Çatlı bir abimizin kız isteme, yani düğün gibi de oluyormuş galiba. Buna gideceğiz. Hazırlanıyoruz. Böyle bir şey istedik, emanet. Bir de yaptırıyorlar bize özel. Allah razı olsun. Şimdi bunu da bağlayacağım da bunun rengi uyumadı ya. Furkan, bu beyaz mı ya? Baksana, bu beyaz değil. Bunu böyle kafamıza bağlayacağız değil mi? Aynen, bağlıymış. Sen biliyor musun bağlamayı? Ha, bu arada bak, burası da odamız, hiç göstermedik odamızı. Burası aslında biraz zengin muhiti denilebilir. Yani tek sebebi, öyle dememin sebebi elektrik gitmiyor. Çok az gidiyor. Yani gitmedi hiç. Kliması güzel. Başka 2 tuvalet. Ama sen bekar adamsın. Sana oradan bir tane düğünden birini buluruz. Şimdi bizdeki gibi arabalara bindik. Bizde de böyle yapılmıyor muydu ya? Konvoy, evet abi. Bizdekinin aynısı. Evet. Arabalara bindik, konvoy yapıyoruz. Musa abimizin kardeşine kız isteyeceğiz. Ama kardeşi orada yok, damat orada yok. Biz varız desem. Bir evde olacakmış. Oynama var dedi ama evde nasıl Konvoy.
Ama buradaki konvoylar niye kornaya basmıyor acaba? Biz denesek mi? Hani bu şeyi biz başlatırız. Lan var ya küfrederler bize bu geleneği kim getirdi diye. Oğlan bizim, kız bizim. Selam, aleyküm selam. Çay, biraz şeker atmak lazım. Yani şeker aslında birebir gelebilecek bir çay. Ama bu güzel. Biraz kahve de tadı geliyor Evet. hafif ha. Şeker var mı ya? Çok şekerli değil mi? Şekerden ölecek abi çay. Yani çay. Ya ben sevdim. Ama çok şekerli. Çat çayı. Ama yani bunu nasıl tanımlardın dersen şekerli yani bu. Anladın mı? Çok şekerli. Evet, biraz o yönden tehlikeli. Yani onu ben dilim varmıyor söylemeye bu yaştan sonra. Ya abi İnsan ya üstüne çay döker şekerli bir mi? de sugar ya. Bunun bir ilacı falan yok mu? Sugar gitti. زوجنا لولدنا أحمد مختار موسى بصداق قدره 10 جنيه و1 مليون فرنك سيفا الله يديم ذرية صالح الفت البركة أهرب لنا مرتا أخونا ربيات الله دلنا وجدت رسم لي Ya Sultan Ahmed. This in Ala Sofia. Yeah, Ayasofya Sofia. Yes, yeah. Magnifique. Bak burada yeni bir şey öğrendim. Böyle karpuzun üstüne limon sıkıyorlar. Çok iyi. Ne yaptın limonla mı? Çok değişik. Limonla mı? Su burada böyle köylerde böyle satılıyormuş. Görüyor musun böyle? 24 tanesi $1. Buradaki eğitim görülen devletin resmi kurumu diye okulu olan bir yere göstereceğim size. Evet, burada eğitim alıyorlar şu an, bakın. Evet, bunlar sınıflar. Hello. Selamünaleyküm. Evet, burada tahtaya bakalım. Nasılsın? How are you? Merci beaucoup. Bu da Content African. Vakal. Your name Vakal? Çak, 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 brother. Allah elime, çak. Look, look. Abi, abi show. No, like. Yes, yes. Ha, yes, okay. Bunu öğrettim. Buradaki yolculuğumuz boyunca hep başka bir şeyi tefekkür etme gayretinde bulunmaya çalıştım. Buradaki açtığımız kuyular ile afaki bir susuzluğu nispeten gidermiş gibi gözükürüz. Ama aslında ruhumuzdaki susuzluğu gidermek asıl bir diğer amacımızdır. Su, edebiyatımızda çok sık kullanılan bir metafordur. Hakikatin sembolü susuz olma, suya ihtiyaç bizim hakikate hasretimiz, gerçekleri öğrenme isteğimiz. Su kuyusuna Küçük Prens ismini verme sebebi de buydu. Küçük Prens konusuna önceki videoda giriş yapmıştık. Bu videoda dünyanın en çok okunan ilk 3 kitabından biri olan ve ilk versiyonu 1000 sayfa ama son hali incecik olan bu Küçük Prens kitabını herkese şiddetle öneriyorum. Çocuk kitabı zannedilen ama aslında yetişkinler için olan harika bir eser.
çocukluk hakikatinin önemini Hz. İsa'nın şu sözüyle anlayabiliriz. Tanrı'nın krallığı göklerdedir. Çocuklar gibi olmadıkça o krallığa, melekute eremezsiniz. Çünkü göklerin krallığına girecek kişinin çocuk kalbine sahip olması gerekir. Çölde yalnız bir çocuk, kaybolmuş ya da korkmuş gibi görünmüyor. Daha sonra fark edeceğimiz gibi dünyevi yiyeceklere ihtiyacı yok. Belli ki beşeri ihtiyaç kayıtları ile bağlı değil. Sadece bir defasında pilotun suyu bittiğinde prens onu kuyu aramaya zorlar. Pilot yeşil elbiseli çocuğa susama yeteneği olup olmadığını sorduğunda prensin yanıtı ilginçtir. Kalbin de suya ihtiyacı var. Exupéry'nin hüznü, gamı, kederi bu eserinde pilotun manevi susuzluğudur. Pilot çaresizliğinin son noktasında çöle düşer ve yüreğinde küçük prensi bulur. Yani varoluşun ilk saf halini. Her varlık suyun hakikatini bilir. Çünkü doğuştan bu tat özün damağındadır. Pilotun karşısındaki çocuk da bozulmamış saf haliyle bu tadı bilmektedir. Pilot ise kirlenen dünyasının telaşında bu tadı unutmuş, aynı anda farkında olduğu ve olmadığı iki susuzluğun sancısını çekmektedir. Videonun bu kısmından sonra özellikle susuzluk ve çöl kelimelerini diğer anlamlarıyla anlatmaya çalışacağım. Kitaplarda ve bazı makalelerde bu konuyla ilgili araştırmalar yaptığımda ruhun susuzluğuna dair çok güzel yazılarla ruhumu suladım diyebilirim. Bizler için kelimelerle su kuyusu açanlardan da Allah razı olsun. Onlara da videonun ilerleyen bölümlerinde bir hediyem olacak. Sizlere de bu yazılardan bazılarını paylaşmak isterim. Hakikat alemini en güzel hisseden organ kalptir. Tasavvufta hakikatin sembolü olan ab-ı hayat yani hayat suyu kalbin en güzel şekilde hissettiği şeydir. Bu nedenle kalp susamış bir şekilde suya yönelir. Susuz olan susuzluğunu ifade eder. Kalp de duygularını ifade eder. Yolcunun hedefine ulaşması bu hedefe duyduğu aşkla ilgilidir. Aksi takdirde geri dönmek de bir seçenektir. Yola veya çöle çıkarken hazırlıklı olmak önemlidir. Böylece engeller ve zorluklar yolculuğu engellemez. Saint-Exupéry Küçük Prens ile çölde tanışır. Bu garip çocuğa neden prens der? Gezegenin ona ait olması nedeniyle mi? Peki o halde neden kral değil? Nihayetinde tek sakin olduğu kendi gezegenin hükümdarı kendisine istediği adı vermekte özgür. Bu arada geldiği gezegenin de bir adı yok. Sadece seri numarası var. Asteroid B612. Aradığını her yönü açık çölde bulur. Dağlarda, ormanda, ağaçların gölgesi altında değil. Anne, sahrayı seviyorum. Çöle inmek zorunda kaldığımda ise etrafımı saran kum tepelerinin yansıdığı tuz göllerine hayranlık duyuyorum. Kendimi harika hissediyorum. Anne, oğlum mutlu, aradığını buldu. Ben de rahatlıkla anne ve babama günümüzün mektupları bu video ile şunu diyebilirim. Oğlunuz mutlu, ne arayacağını kesinlikle buldu. Zaten kaybolmayayım diye soy ismi koyarak da tembihlemişsiniz. Çok dikkatli bakın ki eğer bir gün Afrika'daki çöle yolunuz düşerse tanıyabilirsiniz. Bu noktaya geldiğinizde lütfen acele etmeyin. Yıldızın tam altında biraz durun. Saint-Exupéry, Küçük Prens sayfa 115. Ne güzel bir uyarı. İçindeki çölü fark edebilmek muazzam bir fırsat bu dünyada. Acizliğini hiçbir şeye malik olmadığını anlayabilmek bir nimet. Dikkatle bakabilen bu çölü görebilecektir. Çöle düşmek kuyuyu bulmaya hak kazanmak gibi ve çölde adımlanan her mesafe ruhun yavaş yavaş vahanın kokusunu aldığı ve rahatladığı hal. Peki içindeki çölü fark edemeyenler, acizliğin lezzetini tadamayanlar, İşte o zaman insan korku ve kaygılarından kurtulmak için kendi kuyularına doğru koşmaya başlarlar. Örneğin şehvet, lüks, onur, bilinme arzusu, başarı gibi susuzluk giderici haplar yutarlar. Kişi bu şekilde uzun süre su içerse çölde olsa bile çölde olmadığı yanılsamasına kapılır. Bu kendini kandırma aşamasıdır. Yalnızlıkla yüzleşmek yerine ondan kaçmaya alışmasıdır. Küçük Prens'in bahsettiği bu manevi susuzluk başkadır. Çünkü ruhun ölümünü getirebilir. Bu tehlikenin şimdiye kadar farkında olmayan pilot bundan böyle anlamıştır. Çölün bilinmeyen iksiri Küçük Prens'in yol arkadaşının kalın kabuğunu nihayet çatlatmış ve pilot özünü tatmaya başlamıştır. Hakikati ruhumuzda aramalıyız. Esma tecellileri sarmış her yanımızı, gölgelerinde yürümek istemez miyiz? Bu yolculuğun adı sevda, menzili vuslat, lezzeti huzur. Ruhun arkadaşlığının tadını bilmez misin? Kalbinde şevk, adımlarında gayret, bu arkadaşlığı bilmeyenlerin her adımı yük, her lezzeti acıdır duygularında.
2 adet ürün geliştirdim. Yakınlarımdan da çok destek aldım. Çünkü devre, modelleme ve 3D print ile alakalı direkt bir bilgiye sahip değildim. Her türlü şekilde gönülden destek verenlerle oluştu bu proje. Önce ilk ürünümüzden başlayalım. Bu ilk ürünümüz bir kalemlik ve model bir su kuyusu. Satışından gelecek gelirle Afrika'da küçük prens su kuyuları açmaya devam edeceğiz. Bu ürün ise bir gece lambası ve nem makinesi. Bu ürünün gelirinden elde edeceğimiz gelirle yetim çocuklara ve Yemen'deki çocuklara yardım edeceğiz. Belki iyi bir reklam yapabilirsek bu ürünlerin satışları ile Afrika'da yetimhane bile açabiliriz. Şimdi biraz detaya inelim. Bu ürün Küçük Prens Su Kuyusu kalemliği, ismi Gönül Kuyusu. Bu ürünü genelleriyle yazdıkları yazılarıyla ruhlarımızı sulayan ve eserleriyle yol gösteren tüm yazarlara armağan ediyorum. Gönüllerinden çıkan ilhamlar ve fikirleri zenginleşip kalemle gönüllere ulaştırıyorlar. O yüzden onlara en güzel hediye bir kalemlik olurdu diye düşündüm. Herkeslere de ilhamlarını yazması için bir bahane olsun. Tabii ki günler geçtikçe ilhamlar yağdı diyebilirim. Sürekli ürün gelişti. Mesela Küçük Prens'in gülü nerede derseniz işte o da burada. Onu koruyan fanusu ile birlikte. Kalemliğe en güzel hediye bir kalem olurdu diye düşündüm. Bu özel geri dönüşümlü yazılardan oluşmuş bir kalem. Ve bu kalemle işiniz bitince ters çevirip yanındaki göndereceğim toprağa gömeceksiniz. Kalemlik artık saksıya dönüşmüş olacak ve çiçeğiniz sizin için kıymetli olacak. Sonra gülüne harcadığın zamandır onu bunca değerli kılan sözünü daha iyi anlayabileceğiz. Nitekim gülün fidana dönüşmesi 3 haftayı buluyor. Gül yerine başka bir tohumda gönderirsem şaşırmayın. Gül gerçekten zaman istiyor. Nitekim ben hala bir gül açtırabilmiş değilim. Ama daha da anlamlı olan şey ise bu ürünü satın aldığınız için Afrika'da açılacak su kuyusunun sesi masanıza duyulabilecek. Bu ürün duyma duyusuna hitap eden anlamlı ve benzersiz bir üründür. Ücretini şimdilik 60 pound belirledim. Yaklaşık $75. Malzeme ve işçilik masrafları içerisinde kargo hariç. İlk olarak pilli geliştirdiğim ürünü Type-C'ye çevirdim. Bazı malzemelerden ve hızlı üretim için lehimlemelerden kurtuldum. Su sızdırma problemi de çözüldü. Artık 3D print ile ortalama 10-12 saatte tüm materyaller basılabilir halde. İkinci ürünümüz bir buhar özelliği olan bir gece lambası ve ismi de Küçük Avize. Buna küçük avize dememin sebebi ise önceki videodaki bu ürüne ilham veren bir yazarın bir cümlesi. O cümleyi tekrar okuyalım. Küçük Prens çocukluk hakikatini sembolize eder. Bu hakikat insanlık özü olan Muhammed-i Nur sallallahu aleyhi ve sellemin koruyucu kabuğudur. Bu özün üzerinde gelişeceği verimli toprak, o nurun içinde yanacağı parlak avize kalptir. Ürün ahşap kaide üzerinde Küçük Prens, tilki ve gülü ile birlikte B612 gezegenini sembolize eden bir gece lambası. Kitapta geçtiği gibi üzerinde 3 adet yanardağ var ve bazı yanardağlar yeni sönmüş şekilde dumanı üstünde. Sönmüş yanardağlardan bir tanesi bu şekilde mıknatıslı bir şekilde huni görevi görmekte. Yani suyumuzu buradan eklemek için huni görevi görmekte. Bunu yaparken su nereden gelsin, buhar nereden çıksın derken eskize bakınca fark ettim ki bu bir kalbe benzedi. Bu hesaplamadığım bir şeydi. B612 zaten kalbi sembolize eden bir gezegendi. Ürünü alanlar bunu göremeyecekler ama avize gezegenimizin içinde bir kalp var. Kalbin içinde ise su. Ayrıca ürünü geliştirdikten sonra Küçük Prens'in o güzel sözü de tevafuk oldu. Kalbin de suya ihtiyacı var. Tabii ki bu kalbi bu videoda görüyorsunuz ama ürünü satın alanlar aslında bu kalbi göremeyecekler. Arada bir perde var. Perde koyma, anlamlar gizleme, işte bir şeyler üretmenin faydalarından birisi de bu. İlhamlar kendiliğinden yağı verir ve Allah'ın araya perde koymasındaki hikmetleri de bu indirgemeci mantıkla da olsa tanıma fırsatı buluruz. Tabii ki bu aynı zamanda bir nem makinesi. O yüzden de odanıza gül kokusu yayması için gül yağını da yanında hediye verme fikri gelmişti ki ama tevafuklar baldan tatlıydı. Ve fikirden sonra cümlenin özünü bulmaya çalışırken şu ayet karşıma çıktı. Allah göklerin ve yerin nurudur, aydınlatıcısıdır. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir. O billur da sanki inceye benzer bir yıldız gibidir. Doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. Bu öyle bir ağaç ki yağı neredeyse kendisine ateş değmese bile ışık verir. Bu ışık nur üstünde nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlar işte böyle misal verir. Allah her şeyi bilir. Nur suresi 35. Nur hem kendini aydınlatır hem de diğerini aydınlatır. Bu insandaki akıl unsuruna benzemektedir. Akıl kuvveti hem insanın kendi varlığını okur ve aydınlatır hem de diğer tüm eşya ve diğer şeyleri okur. Bu ürünü tasarlarken şu heyecana tasarladım.
Bu ürün bir hatırlatıcı. İnsan ismi Nisyan kökünden gelen bir isim ve unutan varlık demektir. Biz bu dünyaya aynı zamanda hatırlamak için geldiğimizi düşünüyorum. Küçük avize ışığını nurdan alarak aydınlatamayacak belki ama bizler bu tasarımı çocukluk özümüzü hatırlamak için kullanabilir ve bir anlık aydınlanmaya ve aydınlatmaya başlayabiliriz. Çocukluğumuzu yani fıtratımızı hatırlamaya başlarız. Hayalim insanlardaki hakiki olan bu ışığı toplamaktır. Yetim ve muhtaç çocuklara bu ufak desteğimizle yüzlerinde bir gülümsemede ruhlarımızı beslemeye vesile olabilir. Düşünüyorum o halde varım diyen ünlü Fransız filozof ve matematikçi Descartes bize çocukluğumuza geri dönmemizi ve her şeyin sevginin verdiği ruhsal aklın rehberliğinde kendi temellerimiz üzerine inşa etmemizi tavsiye eder. Bence bu içimizde yaşayan küçük prensi uyandırmakla aynı anlama gelmektedir. Sevgiyle aydınlanan zekanın yardımıyla çocukluğumuza dönmek ve her şeyi yeniden inşa ederek kendi gerçek benliğimizi bulmak. Bu ürün aynı zamanda nedense bana Tolkien evreninde Telperion ve Laurelin ağaçlarını hatırlatıyor. Silmarillion'da Telperion ve Laurelin ağacı ay ve güneş gibi ışık vermektedir ve Melkor onu kestikten sonra Feanor'un onu muhafaza etmesiyle bu ışık daha da kıymete binmeye başlamıştır. Ben de ürünü tasarlarken Feanorculuk oyunu oynuyor gibi hissetmedim değil. Ama farklı filamentlerle denerken de bir an Palantir havası da göstermiş oldu. Bu üründe işçilik ve montaj dahil ücretini 80 pound belirledim. Yaklaşık $100. Satıştan elde edilecek kar ile Yemen'deki çocuklara ve Afrika'daki yetimlere yardım edeceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için bu sefer daha profesyonel olmak için bir site açtım. littleprince.co. Bu sayede ürünün hatırlatma amacını bu sitede daha güzel yapabileceğiz. Birkaç farklı dilde ilhamlarınızı paylaşabiliriz. Şimdiden ön sipariş verebilirsiniz. Çünkü şu an çok 3D yazıcı olmadığı için yavaş bir üretim söz konusu. Sipariş sırasına göre göndermeye başlayacağız. Aynı zamanda Instagram hesabında üretim aşamalarını paylaşacağım. Etsy hesabında açıklamaya koyuyorum. Bize de motivasyon olması açısından ilk satın alanlar için bir indirim yapmayı düşündüm. İndirim kodumuz ise MELLON. Buradan Orta Dünya halklarına selamlar. Bu arada bu iki ürünün benzersiz taraflarından biri ise arttırılmış gerçeklik AR özelliğinin olması. Ürünlerin üzerindeki QR kodları kamerayla tarattığınızda Exuperi'yi de uçağı ile birlikte göreceksiniz. Aynı zamanda bu ekranda satışlarla bağışların durumu hakkında genel bilgileri görmüş olacaksınız. Umarım sürekli güncellemek zorunda kalırım. Ama sizlerin vesilesiyle olacak bir iş bu. Çevrenize paylaşabilirseniz daha çok talep gelirse daha çok printer ile çalışan ve sürdürülebilir bir hale getireceğiz. Bu proje bireysel olarak benim açımdan başarıya ulaştı. Aylarca sabır göstermeyi öğretti. Çok defa devam etmeme durumuyla karşılaştım. Özellikle günlerce kalpteki su sızıntılarını önleyemedim. Neyse ki uzun süren testlerden sonra sizlere sunacak kıvama geldi. Gönlünüzü ve gecelerinizi aydınlatması dileğiyle. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Ayrıca Saint-Exupéry'e göre kavuşulan çocukluk sadece yitirdiğimiz cennet değildir. Çocukluk aynı zamanda insanın başka yitirdiği bir şey. Ondaki gizli hazine olan bilgelik halidir. Yaşadığın yerdeki insanlar dedi Küçük Prens. Bir bahçede 5000 gül yetiştiriyorlar ama asıl aradıklarını bulamıyorlar yine de. Bulamıyorlar diye yanıtladım. Ve aradıklarını tek bir gülde ya da birazcık suda bulabilirler. Doğru dedim. Küçük Prens ekledi. Ama gözler kör, yüreğiyle bakmalı insan. Yüreğiyle bakan çocuğun masumiyet bilgisi öğrenilmemiş, yaratılıştan verilmiş bilme hali. Saf, el değmemiş, ne geleneğe ne modaya takılmış, susamak, aşık olmak kadar işten gelen. Bu da çocuklukta ya da içindeki çocuğu bulanda var. Çocukluk özümüz, din, dil, ırk fark etmeksizin tüm insanlığın zaten önceden buluştuğu bir durak. Çocukluk hakikati bizim fıtratımızdır ve ona en yakın olduğumuz haldir. Özümüze gideceğimiz bu yolculuğun adı evvele yolculuktur. Çocuğu olanlar bilirler. Daha geçen gün oğlum Edip Berk ayakkabısı olmayan homeless bir kadına dakikalarca baktı ve masum gönülden gelen şu soruları sordu. Ama çorabı ıslanıyor baba, üşür. Ona nasıl yardım edebilirim? Onu izlemek istiyorum baba gibi cümleler. Halbuki biz yetişkinler dilenci gördüğümüzde ne yapıyoruz? Göz göze gelmemek için gözümüzü kaçırıyoruz ve onlar dilenci para vermemeliyiz gibi katılaşmış yargılarla kalple bakma imkanını yok ediyoruz. Ve farkında olmadan kalbe duvarlar ekliyoruz. Bir evsiz, dilenci veya bir meczup görürseniz ona paranızı verin demiyorum. Sadece bakalım, onunla konuşalım ve fırsatı kaçırmayalım. Özümüze giden yola bir duvar daha atmayalım. Aslında yardımı ona değil kendimize yapalım.
Nitekim biz de bu dünyada evsiziz, evimizden uzaktayız. Üsküdar'da yaşarken bu konuda çok pratik yapma imkanım oldu. Evsiz meczupların kimisi bana kolonyalı meyve suyu ikram ederdi, kimisi ise saatlerce kedi köpeklere yemek dağıtmayı teklif ederdi. Gözyaşlarıyla Allah'ı anlatanları da vardı. Ön yargımızı hissettiğimiz bu anlarda bizler en azından Mevlana'nın sesini duyup şu sözünü hatırlamalıyız. Her geleni Hızır bil. Hızır demişken, öz demişken, çöl demişken kitabını yeni bitirdiğim, bahsettiğimiz o öze ulaşmış başka bir zattan bahsetmezsem olmaz. Ufkuma ufuk katan bir zat. Ladikli Ahmet Ağa. 26 sene askerlik yapmış bir İstiklal Savaşı gazisidir. Kanal Harekatı'nda İngilizlere karşı arkadaşlarıyla birlikte harp ederken sağ omzundan hilal şeklinde yaralanır. Çölde aç, susuz, yaralı bir vaziyette kalır. O anda bulunduğu yeri de düşman işgal etmiştir. Ellerini açarak yalvarır. Allah'ım beni düşman eline bırakma. Cenab-ı Hakk'ın izniyle Hızır Aleyhisselam atıyla gelir. Ladikli Ahmet Ağa'ya matarasından bir bardak aşk şerbeti içirir. Ancak yarısına kadar içer. Tamamını bitiremez. Şerbeti içtikten sonra açlığı ve susuzluğu bir anda gider. Yaranın verdiği ağrı ve halsizlik de son bulur. Ladikli Ahmet Ağa bu olaydan çok sonra artık Hızır'ın talebesi olarak yıllarca halka ve hakka hizmet etmiştir ve inşallah devam etmektedir. Ladikli Ahmet hocamızın hikayesini başladığı yerde bitirelim. Başka videolarda daha fazla değinmeye çalışacağım. Bu okuduklarımdan şu sıralar hep aynı şeyin lezzeti alıyorum. O da gerçek özgürlük olarak tanımladığım acizlik hissi. Bunu anlamak için belki çöle düşmek gerekli. Çöle düşüp teslim olmak ve yetimliğimizi hissetmek. Bir çocuğun babasına göre çok aciz olması ama onunla birlikte bir olduğunda ise gerçek güven ve huzuru yaşaması gibi. Ya da aciz bir damlanın razı gelip kendini bırakması ve denizle sonsuz olması gibi. Her gün iyi veya kötü yaşantımla geriye baktığımda aklıma ilk hala online olduğum, yani bu geçici oyunda hala bulunduğum aklıma geliyor ve şükrediyorum. Hala bu güzel deneyimin içindeyim. Hala onu anlatan gizem dolu yağın mektupların arasında yüzebiliyorum. Enfüsü yolculuğumda kendimce yakaladığım mektupları açıp okuma fırsatı bulduğumda ise tevafuklara gözyaşı dökerek hayretlere varıyorum. Zaman ve mekana sıkışıp kalan sığ dağarcığımla hayranı olduğum gizemli kadim tarihe, ana ve geleceğe bakarak sadece tek bir şey demek geliyor içimden. İyi ki var ettin. İyi ki var ediyorsun. İyi ki var edeceksin. Seni tenzih ve teşbih ile bulmaya çalışırken, benliğimle mücadele ederken bir an durup yine tek bir şey demek geliyor içimden. İyi ki var ettin. Nasip ettiğin veya henüz etmediğin öğretileri veya öğretmenleri düşünerek diyorum ki iyi ki var ettin. Zannediyorum ki öldükten sonra da dirilince ilk söylemek istediklerim şunlar olacak. Sevmeyi veren, vermeyi seven. İyi ki var ettin. Hatta acizliğimin arkasına sığınarak başka bir şey dememek isterdim ve tekrar şunu derdim. İyi ki her şeyi var ettin.